Merhaba arkadaşlar. Şimdi Erik Wass'ın gübrelemesi hakkında biraz sohbet edeceğiz. Neler yapıyor? En önemli şey azotlu gübrelemeyi nasıl veriyor? Hangi noktalarda dikkat ediyor? Bunu kaç sefer veriyor? Kaça bölüyor? Nasıl yapıyor? Miktarı noktasında nelere dikkat ediyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Çünkü bizim için en önemli husus budur. Bugün Erik Wass'ın en önemli yaptığı çalışma şudur. Erik Wass'ın dekara 1000 metrekareye toplamda 30 kilo saf azot kullanıyor. Bu çok büyük bir rakam normal şartlarda. Eğer biz 30 kilo saf azot kullanabildiğimiz zaman olay çok farklı. Ama tek seferde atmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Veya da başka elementlerin eksikliği olabilir. Bu noktada şunu unutmayalım. Biz alabileceğimiz verimin en üst noktasını alabilmemiz için doğru bir şekilde gübrelemeyi bölebilmemiz lazım ve bitkinin ihtiyaçlarını bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Haydi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Erik Wass'ın toplamdaki alacağı, bitkinin alabileceği, verebileceği azot miktarını önceden belirliyor. Tarlaların kapasitesine göre, tarlalardan alacağı verime göre, toprağın organik madde miktarına göre atacağı miktarı tek tek hesaplıyor tarla tarla. Peki bunu yaparken en önemli hususiyetimiz nedir diye düşündüğümüz zaman azotlu gübrelemeyi en baştan en sona kadar bölebilmek. Biz bunu bölebilmemiz için şunu bilmemiz lazım. Buğdayın dönemleri, evreleri nelerdir? Arkadaşlar, buğdayın çimlenme evresi, kardeşlenme evresi, sapa kalkma evresi, başak çıkartma evresi, tane dolum evresi. En önemli kritik noktalarımızı tek tek bölüştüreceğiz. Bugün bitki vücudunda en önemli başlangıç noktamız çimlenme evresi. Burada ortalama olarak buğday bitkisi %20 ile %25 azotunu tabandan itibaren ister. Total vereceğiniz toplam azot miktarının %20'sini minimum tabandan koymak zorundasınız. Alacağınız verime göre. Toprağınızda herhangi bir element eksikliği yoksa. Erik Wass'ın da bunu yapıyor zaten. Erik Wass'ın taban gübresiyle beraber azotun belli bir miktarını koyuyor. Geriye kalan kısmı da bölerek veriyor. Kardeşlenmenin başında veriyor. Bitkinin olabildiğince kardeş yapması için. Bitki kardeşlenme evresinin ortasına doğru ikinci faslı veriyor. Bitkinin olabildiğince gelişimini devam ettirip kardeş sürümünü devam ettirmek ve sapa doğru yürüdüğünde azot eksikliğini yaşamamak için. Üçüncü evresinde bitkinin sapa kalkma ve sapa kalktıktan sonraki büyüme evresindeki azotlu ihtiyacını ikiye bölüyor. Ondan sonraki evre başak oluşturma ve başak doldurma evresi. Bu evrelerde de azotu bölerek veriyor. Yani toplamda 5-6 defa azotu bölerek veriyor. Şimdi azotu bölerek vermediği takdirde ne tür problemler meydana geliyor? Eğer biz azotu tek sefer verdiğimiz zaman azotun yıkanma durumu var. 2. Buğdayların bir anda büyüyüp bir anda ince zayıf kalması sebep oluyor. Eğer biz tek seferde verdiğimiz zaman verim ve kalitede büyük düşüklükler sebep oluyor. Çünkü azot yıkanabilen bir element olduğu için tek seferde kardeşlenme evresinde verdiği zaman başağı oluşturmasında veya da başağa gelmesinde çok geç kalmış olabiliyor. Yani eldeki azot gitmiş oluyor. Peki biz bugün itibariyle azotu verirken nelere dikkat etmemiz lazım? Bir, bölge yağış miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Artı sulama yapacaksak sulama miktarlarına ne kadar yapacağımızı en baştan itibaren planlamamız gerekiyor. Ve bunları verirken de dengeli bir şekilde hangi dönemde hangi azotu vereceğiz? Üre formatını mı, amonyum formatını mı, nitrat formatını mı? Bunların her birinin görevi bitki vücudunda farklıdır ve her birinin topraktaki dönüşümü de farklıdır. Şimdi Erik Wass'ın yaptığı en önemli şey sıvılaştırılmış azotu kullanıyor. Sıvılaştırılmış azot da dengeli atabiliyor. Tarlanın her yerine eşit düşürebiliyor. Vermek istediği yere daha fazla farklı noktalarda veriyor. Ama Türkiye'deki sıvı azot miktarını kullanırken şunu unutmayın. Biz Türkiye'deki sıvı azot miktarında bir üresi düşük sıvı azot miktarını bulabileceğimiz çeşitler çok az. Biz bunları yapraktan verdiğimiz zaman aşırı derecede bitkilerde yakma meydana gelebilir. Bugün sıvılaştırılmış azot veriyor Erik Wass'ın dekara 30 kilo kadar saf azot olarak. Peki biz bunu
verdiğimiz zaman Türkiye'de kullandığımız gübrelerin bazılarında bu aşırı derecede yakma yapar. Bu üreyi alıp suda çözeyim gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ürenin içerisinde belli dozu geçtikten sonra bir üre miktarı vardır. O bir üre miktarı yaprakta kaldığı an yakıcılığa sebep olabilir. Bunu unutmayın. Bitkilerin en önemli hususiyet noktalarından bir tanesi hububatlarda azotun doğru kullanımıdır. Peki diğer elementlerin bizim için önemi nelerdir? Arkadaşlar mikro elementler veya da makro elementler. Bitki topraktan kaldırabileceği en az elemente göre verim belirler kanunu var. Eğer biz toprağımızda çinko noksanlığımız varsa topraktan çinko alamadığı zaman %10 ile %15 arasında verim zararı meydana gelir. Eğer toprağınızda mangan noksanlığı varsa bitkinin farklı fonksiyonlarında kardeşlenmesinde, dal yapamaması gibi bir sürü faktörlerde enzimatik faaliyetlerin bozulmasında sebep olur. Bugün bor noksanlığınız varsa eğer buğday noktasında veya da tarlanızda bor noksanlığı yaşarsanız tozlaşma noktasında sıkıntı yaşarsınız. %20, %25'e kadar kayıp yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Erik Wass'ın en önemli yaptığı hususiyetlerden bir tanesi de mantar ilaçlarının doğru kullanımı. Bölgesinin aldığı yağış miktarı 750 mililitre ile 800 mililitre arasında değişiyor. Bu bizim Trakya veya da Ege bölgesindeki yağmur miktarına eşit. Ayrıca bunun üstüne sulama yapacağı zamanlar da oluyor ve sulama da yapıyor. Şimdi şunu unutmayın. Bugün doğru bir miktarda bitkinin doğru zamanda tarlaya düşürülüp doğru miktarda su verildiği zaman olaylar çok farklı bir noktaya gelebilir. Bugün 1740 kilo alabilmek hiç kolay bir şey değil. Ama Türkiye ortalamasının en büyük verim alan bölgesi Konya, Karaman, Aksaray bölgesi. Çünkü buralarda sprinkle sulayan var. Büyük tabancayla sulayan var. Toprak altı damlama serip sulayan var. Normal damlamayı üstten ekip ondan sonra sulayan var. Şimdi doğru bir şekilde toprağınızı bilip, gübrelemenizi bilip, dengeyi iyi bozmadan bir de bitki hastalıklarını kök çürüklüğüyle, septoryayla, kara pasta, sarı pasta bu tür pas hastalıklarını doğru bir şekilde veya da mantar hastalıklarını doğru bir şekilde yönetebilirseniz bir tonun üzerinde verim alabilirsiniz. Bir ton yüzleri, bir ton 200'leri görebilirsiniz. Konya, Aksaray, Karaman bölgesinde bir ton yüzler, bir ton 200'ler hep duyuldu ve alınabilen verimler oldu. 1000 metrekare için söylüyorum. Şimdi bizim şunu unutmayalım. Bir, sezonda ilk bakacağınız şey kök çürüklüğü. Ondan sonra bitki yaprağı büyümeye başladıkça diğer yaprak hastalıklarına iyi bakacaksınız. Ve böcek zararı bölgelerimizde genelde süne harici kolay kolay böcek zararı olmuyor ama ilk dönemlerde kurt ilacına dikkat edebilirsiniz. İlerleyen videolarda bununla ilgili bilgi vereceğim. Arkadaşlar benim size erik Wass'ını söyleyebileceğim en önemli kritik noktayı söyledim. İki noktaya çok dikkat ediyor. Bir, azotlu gübrenin bölünmesi. İki, mantar ilaçlarında atılması gereken grubu 5 defada atıyor. Siz de bunlara dikkat ederekten birçok noktada farklı çalışmaları yaparaktan farklı bir yere getirebilirsiniz. Eğer siz bitkinizi kuvvetli bir şekilde geliştirmek istiyorsanız makro elementlerle mikro elementleri dengeli bir şekilde ve toprağın yapısını bilerek vermenizi tavsiye ederim. Eğer siz bunları yaparsanız hiçbir şekilde verimsiz bir sezonunuz geçmez. Herhangi bir soru sormak isterseniz yorumlara bekliyorum. Ayrıca sosyal medya adreslerimden beni takip edebilir, oralardan mesaj atabilirsiniz. İlerleyen videolarda baştan sona toprak işlemeden tekrardan başlayacağım. Baştan sona neler yapmamız gerekiyor? Hangi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor? Sizin benden istedikleriniz varsa yorumlara belirtirseniz sevinirim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.